Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Yüksek lisansımı da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yaptım. Muhasebe denetim alanında yaptım. Meslekte ilk çalışmaya başladığım, yani mali işler, muhasebe, finansman alanında ilk çalışmaya başladığım yer, üniversite son sınıf öğrencisiyken bir Yeminli Mali Müşavirlik Bürosu'nda, denetim firmasında çalıştım. Daha sonra mezuniyet sonrasında finansal piyasalarda çalışma isteğim, arzum vardı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senedi piyasasında başvurdum. Orada bir aracı kurumda 3 sene çalıştım broker olarak. Fakat o piyasayı çok özümseyemedim, benimseyemedim. Yani ortam olarak da çok sevmedim. Çok seküler bir ortam vardı. Sonra hedef olarak mali müşavir olma hedefi koydum kendime. 2004 yılıydı. Albayrak Grubu da bir gazete ilanıyla Merkez Muhasebe Departmanı'na personel alımı ilanı vermişti. O ilana başvurdum gazete ilanıyla. Daha sonra işte 2-3 görüşme yapıldı. Bu da yine Topkapı binasındaydı o zaman. Daha sonra kısmet oldu, nasip oldu. 2004 senesinde biz Albayrak Grubu'na başlamış olduk Merkez Muhasebe Departmanı'nda. Yani o günden bu yana da yani yaklaşık 20 yıldır da grubun çatısı altında çalışıyorum. Albayrak Grubu'nun da son 20 yıldır göstermiş olduğu terakkiye, ilerlemeye de şahitlik etmiş oldum. Yani öyle bir şeyim de oldu. Yani hayatımda önemli bir bölüm oldu. Neyi doğru yaptım? Şu lafın doğruluğuna inanıyorum. Yani bir insan tek başına bir şey başaramazsa başkalarıyla birlikte bir işe yaramaz. Yani İsmet Özel'den işittiğim bir laftı bu. Ben bunu kendime motto olarak aldım. Yani önce kendi rüştünü ispat etmen lazım. Bir şeyleri kendi başına başarabilmen lazım. Ki başkalarıyla bir ekibe dahil olduğun zaman o ekibe bir faydan olsun. Yani o ekibin motivasyonunu arttırıcı, onun sinerji sağlayıcı bir yönün olabilsin. O yüzden kendim rutin işlerimin dışında farklı bir uzmanlık alanında kafa yormalıyım, orada gelişmeliyim diye düşündüm. Grupta çalışırken de o zaman avukatlarla da bizim mali işler olarak çok sık ilişkilerimiz vardı. Ahmet Banzaroğlu, bu bir şirket birleşme ve bölünme işlemleri gündemdeydi. O zaman öyle konular geliyordu onlara. Mali müşavire ihtiyacı oldu. Ben de zaten gruba girdikten sonra 3-4 yıl sonra mali müşavir olmuştum. O ekibe dahil oldum. Avukatlarla birlikte çalıştım. Kendi tarafımdaki yapılabilecekleri sundum. O arada da şirket bölüm ve birleşme işlemleri süreçlerini öğrendim. O zaman ticaret kanunu, eski kanuna göre bu işlemler bilirkişi raporlarıyla yapılıyordu. Avukatlar işin içindeydi. Daha sonra 6102 sayılı ticaret kanunu değişince mali müşavirlerin bu işleri yapmaları onların uhdesine bırakıldı. Yani onların raporlarıyla ilerlendi. Ticaret Odası, Ticaret Sicil bunları kabul etti. Dolayısıyla ben tek başıma bu işleri yapmaya başladım. Tabii tek başıma derken çalıştığım firmaların mali işler ekipleriyle, koordinasyonla, onlardan sağladığım bilgilerle. Öyle bir uzmanlaşmam oldu. Yani o bana bir açılım getirdi. Yani rutin işin dışında bir uzmanlık alanına geçmek, orada kendini geliştirmek çok kıymetli bir durum. Onu anladım, kendi hayatımda da tatbik ettim. İşletme, iktisat, maliye mezunları mezun olduktan sonra, yani bu bölümleri okuyanlar genelde ne iş yapacakları tam net olmadıkları için bir kafa karışıklığı, bir bocalama dönemi geçiriyorlar mezuniyetten sonra. Yani bu bende de olmuştu. Ben hani bu dönemi çok kısa atlatabilirlerse, hedeflerini daha erken koyabilirlerse ne olmak istedikleriyle ilgili o alanlara kısa zamanda yoğunlaşmalarını tavsiye ederim. Çünkü daha fazla zaman kaybetmeden hani kariyerlerinde mesafe kat etmeleri hızlandırılmış olurlar. Bir de bulundukları ortamlarda mesela ilk işe girdiklerini farz edelim. İş ortamını çok iyi gözlemlesinler. Yani kendilerinin orada istifade edebileceği nitelikli kadrolar var mı? Yani çalıştıkları insanların bilgi düzeyi nasıl? Yani bir gözlem yapsınlar. Çünkü bilgi aktarımı varsa, oradaki mevcut personelden kaliteli ise, bir şeyler öğrenebiliyorlarsa o onların çok faydasına olacak. Çünkü bilgisini paylaşan yöneticiler, iş arkadaşları öyle bir ekibin içinde olurlarsa o ortamda kalmaya gayret etsinler. Çünkü ortamdan da öğrenirsin. Yani
o doğal bir süreç olarak ilerler ve orada sıkılmazsın. Yani böyle bir ortama yakalarlarsa eğer küçücük sorunlarda bırakıp gitmesinler. Yani sebat etsinler. Çünkü yuvarlanan taş yosun tutmaz. İnsan sürekli iş değiştirirse mesafe kat etmesi de zor oluyor. Onu söyleyebilirim. Bir de konfor ve yani işin ilerleyen zamanlarında konfor ve rahatlık sağlamak için yani öyle bir alanın peşinde koşmasınlar. Yani her zaman atılımcı, öğrenmeye hevesli, kendini geliştirebilmek için gayret sarf etsinler. Çünkü zamanla konfor ve rahatlık körelmeyi beraberinde getiriyor. Yani tamam belli bir süre çalışıyorsun, belli bir şey elde ediyorsun ama orada tuzaklar var. Hep amatör ruhla çalışmak lazım. İstekli, arzulu olmak lazım. Yani çok soru sormak lazım. Yöneticisinden istifade etmesi lazım. Yani mesela çalıştıkları yöneticileri, mesela öyle bir imkanları oldu. Yöneticileri iyi analiz etsinler, kontrol etsinler. Onların yükünü paylaşsınlar, yüklerini almaya çalışsınlar. Çünkü eğer yük aldığınız zaman yöneticiniz mutlaka bunu fark edecektir. Yani siz onun gözünde onun içini kolaylaştırdığınız zaman, öğrendiğinizi pratiğe döktüğünüz zaman, yani aslında yöneticinizi yormadığınız zaman mutlaka fark edilirsiniz yani. Bu da çok önemli bir konu. Bir de zaman geçtikçe ben bunu tecrübelerimden görüyorum. Bir rehavete kapılma meselesi oluyor. Şimdi bunu aşmak için şöyle Kızılderililerin bir atasözü var. Uyuma taklidi yapan birini asla uyandıramazsın diye. Uyuyan birini uyandırabilirsin. Hani öğretirsin bir şeyler. Sen onu uyarabilirsin ama o rehavete girdikleri zaman o artık taklit aşamasına girer. Kesinlikle hani öyle bir pozisyona girmemelerini öneririm. Sürekli dediğim gibi talep eden, öğrenme isteği, arzusu olan bir atılım içinde olmaları. Çünkü gençlik dönemi atılım dönemidir. Yani o dönemde yapabileceğin maksimum şeyi yapman lazım. Enerjin de var, imkanlar da var. Öyle güzel bir kurumsal bir ortamda da çalışabiliyorsan bunun kıymetini, değerini bilmek lazım. Onlara en büyük tavsiyem benim bu olur. Kendi sorumluluğunda olan şirketlerin tüm muhasebe, finansal süreçlerinin yönetilmesi, ekibiyle beraber yönetilmesi, devlete karşı olan tarafın vergi meselesi, yani onun planlanması, oradaki akışın yönetilmesi, tedarikçilerle olan bölümün yönetilmesi, yani ödemelerin planlanması. Bütün bu finansal ve muhasebe süreçlerinde inisiyatif kullanarak, yani proaktif olarak gelebilecek riskleri önceden tespit edip ona göre hem vergi bakımından olsun hem ödeme noktalarında olsun ona göre tüm süreçlerini planlayıp yönetmek, yönetime de bütün sonuçlarla ilgili rapor vermek. Burada ekibin yönetilmesi de çok önemli. Çünkü burada bir ekip işi var. Ekip yönetiminde ekibin birbirini ikame edebilecek nitelikte personel olarak yetiştirmek çok önemli. Ben ona çok dikkat ediyorum. Yani tek boyutlu değil de birkaç işlevi olan, hani İsviçre çakısı gibi diyebileceğimiz çok yönü gelişmiş insan yetiştirmek önemli ekibinde. Yani bir insan alacakta tahsil edilecek, ödemede yapacak, finans tarafını da bilecek, geri gelecek, muhasebe tarafıyla da ilgili bilgisi olacak. Tamam, muhasebe şefi var, o gerekli şeyleri yapıyor ama birbirleri arasında diyalogları, iletişimleri üst düzeyde, üst seviyede olacak. Ekip dayanışması olacak, her şey konuşulacak. Bilgi aktarımı, feedback, geri bildirimler yapılacak. Hani verilerin doğru olarak sisteme girilmesi ve doğru rapor üretilmesi, yani yönetime doğru raporlar sunulması, yönetimi yanıltmamak bu anlamda en temel sorumluluklar. Onun dışında ekibin motivasyonu, ekibin diğer departmanlarla olan ilişkilerinin düzgün olması, yani bunların da yönetilmesi lazım, kontrol edilmesi lazım. Bütün bunlar bir arada yapılaması gereken işlemler yani. Yüksek lisans yaptığım dönemde, yani 2010-11 yıllarında ticaret kanunu değişecekti. Yeni ticaret kanunu yürürlüğe girecekti. Onun da
içinde yeni bir raporlamadan bahsediliyordu. Yani zorunlu olacağı KOBİ'lere yönelik uluslararası finansal raporlama standartları, KOBİ TFRS diye bir uygulama olacağı söyleniyordu. Ben de o zaman işin Mali Müşavirler Odası bu işin eğitmen kadrosunu oluşturup hani mali müşavirlere eğitim verelim madem böyle bir gelişme olacak. Biz bunu ele alalım ve mali müşavirlere eğitim verelim. Bunun için bir eğitmen kadrosu oluşturulması planlanıyordu. Biz de o zaman yüksek lisans yapıyorduk. Orada arkadaşlarımız vardı. O süreçten haberimiz oldu. Ben de başvurdum. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra kabul edildi. Bir eğitmen kadrosu oluşturuldu ve o eğitmenlere eğitim verildi. Eğitim süreci bittikten sonra bizi o Mali Müşavirler Odası eğitimlere göndermeye başladı. Yani İstanbul'daki belli işte diyelim ki Şirinevler'deki mali müşavirlere gidip eğitim veriyorsun. Ondan sonra başka bir hafta Gazi Osman Paşa'daki mali müşavirlere eğitim veriyorsun. Daha sonra beni eğitimlere atamamaya başladılar. Çünkü o bizim kökenimizi, kaynağımızı hani iyice öğrendiler, dünya görüşümüzü. Çünkü oda yönetiminin zihniyeti belliydi. Daha sonra ama bu bana ilham verdi. O arada İSMEK'in muhasebe alanında dersleri vardı, eğitimleri vardı. Ondan haberdar olmuştum. Hem dedim ben bu kadar eğitim aldım yani UFRS biliyorsun, şirketler muhasebesi, mali analiz. Bunları yani birikimimi bir yerde değerlendireyim dedim. O ara İSMEK'te eğitim vermeye başladım. Yani o süreçten sonra. Bir sürü insana da orada hani bilgi paylaşımında bulunduk. Bizim için bilgi aktarımı oldu. Hem de ben kendim anlattıkça kendi eksikliklerimi de görmüş oldum. Yani kendimi de aslında tamamlamış oldum. Bir sürü anlamadığım konuyu anlatınca kendim de anlamış oldum mesela. Yani zor gelen şeyleri. Yani anlatmanın öğrenmeye çok faydası var. O sonra benim iş hayatımda da bana çok işime yaradı yani. Ufkum açıldı biraz. O tecrübe iyi olmuştu benim için. Şimdi mentor olarak tabii önce aslında bu iş aileden başlıyor. Yani insanın annesi, babası insanın yoğrulmasında, hamurunun başlangıcında, gelişmesinde, mayasında birinci derecede etkili. Oradan aldığı terbiye, ahlak, kültür, anlayış, inanç. Bunlar aile tarafından verildiği için aslında bu kavram yeni olsa da esasen anne baba ilk mentördür. Allah da onlardan razı olsun, bizim için çok emek sarf ettiler. Benim iş hayatında mentor olarak yöneticim, yönetim kurulu üyesi Mesut Bey ile ben çok devamlı çalışıyorum. Benim Mesut Bey'in bana getirdiği açılım çok artı değer katmıştır bana. Yani Mesut Bey'in özellikle meselelere bakış açısı, bizim kendi konularımıza Mesut Bey'in nüfuz etmesi, yani onun o detayları hakim olması, kendi alanı tamamen kendi alanı olmamasına rağmen bizim alanımızda da mesela çok ayrıntılı bir konuda başka bir yolun olabileceğini, başka türlüsü de mümkün olabileceğini söylemesi, başka bir yol teklif etmesi mesela bize çok büyük açılımlar sağladı. Biz de başka pencerelerden yani standardın dışında başka yerlerden meseleye bakış açısı geliştirdik. O açıdan onun bana çok katkısı olmuştur Mesut Albayrak Bey'in. Onun dışında Hayrettin Bey, mesela Hayrettin Bey'in de şöyle bir özelliği vardır. Meselenin püf noktasını çok iyi yakalar. Yani can damarından yakalar ve oradan bir çözüm üretmeye çalışır. Teorik olarak da altyapısı çok iyidir. Onun da o özelliğini ve soğukkanlılığını ben kendime örnek almaya çalışıyorum.